Bu videoda Xiaomi'nin alt markalarından biri olan Wanbu'nun ürettiği Wanbu T2 Max'i inceleyeceğiz. Hadi gelin birlikte bakalım. Wanbu T2 Max'i yaklaşık olarak 2 aydır ofisimde çeşitli senaryolarda kullandım. Mesela dizi izledim, Apple'ın canlı yayın etkinliğini izledim, birkaç tane oyun oynadım, çeşitli uygulamalar kurdum ve bayağı test etme şansım oldu. Kısaca özelliklerine bakacak olursak Wanbu T2 akıllı bir projeksiyon cihazı. Minicik boyuyla üzerinde Android çalıştırıyor ve Android sayesinde Netflix, YouTube, Spotify gibi bir sürü uygulamaya kumandayla ya da klavye mouse bağlayarak erişebiliyoruz. İstersek de HDMI bağlantısı üzerinden bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi gibi diğer cihazlarımızda bağlayıp onları da duvara ya da perdeye yansıtıp çok güzel görüntüler alabiliyoruz. Daha fazla detaya girmeden önce gelin kutu içeriğine göz atalım. Öncelikle ürünü Banggood'dan sipariş ettim. Turkey Direct Mail'i seçtiğim için kargo ve gümrük ücreti ekstra ödemedim. Doğrudan kapıma kadar geldi. Yaklaşık 5-6 günde geldi. Bayağı hızlı geldi. Kutuda dikkatimi çeken şey bayağı özenli bir şekilde kutulanmış. Dıştaki karton kutuyu açtıktan sonra esas kutuya ulaşıyoruz. Kutuyu ilk açtığımda projeksiyon cihazını görüyorum. Onun altında ise kumanda, güç adaptörü ve kullanma kılavuzunu görüyoruz. Kumandanın içinden pil çıkmıyor. 2 adet kumanda pili dediğimiz yani AAA piliyle çalışıyor. Ayrıca dikkatimi çeken şey kutunun içerisinden HDMI kablosu gibi ekstra bir bağlantı aksesuarı çıkmıyor. Onları da kendimizin temin etmesi gerekiyor. Projeksiyonun görüntü çıkışı 1080p, yani biz 4K'da bağlasak, 1080p'de bağlasak, 720p'de bağlasak 1080p'lik görüntü yansıtıyor. Ağırlığı 900 gram kadar hafif olan bu projeksiyon sadece 55 watt güç tüketiyor. 19 voltla çalışıyor. Yani bilgisayar adaptörlerimizde bunun arkasına takarak kullanabiliriz ama içerisinden zaten kendi adaptörü de çıkıyor. Mesela kamp gibi ortamlara gittiğimizde güneş paneli gibi sistemlerle de aslında çalıştırabiliriz. Çünkü bayağı az enerji tüketiyor. Üzerinde 3 wattlık stereo hoparlör sistemi de var ve alt tarafındaki tripod bağlantı noktası da çok hoşuma gitti. Hemen kamera tripodlarımdan birine koyup ya da tavana ters asarak da bunu çok rahatlıkla kullanabilirim. Bu projeksiyonlarda genellikle lambanın ömrü de çok önemli oluyor. Bu projeksiyonda bize 20.000 saatlik kullanım vaat ediyor. İçindeki işletim sisteminden ve özelliklerinden de biraz bahsedelim. Üzerinde Android 6 var. Yani çok güncel bir Android sürümü değil ama Netflix, YouTube gibi uygulamaları ve internete girme gibi şeyleri rahatlıkla yapabiliyor. 1 GB RAM'i var. Yine çok fazla bir özellik değil. 16 GB da kendi dahili hafızası var. 16 GB'ı yeterli buldum ama 1 GB sanki böyle menülerin biraz yavaş akmasına sebep oluyor gibi geldi. Zaten flash bellek ve hard diski de USB üzerinden bağlayıp kapasiteyi artırabiliyoruz. Orada bir problem yok. Biraz önce menüde dediğim yavaşlıkta işte kumandadan geçişler yaparken böyle bir tık yavaş geliyor ama bunun izlemeye de bir etkisi yok. İzlerken görüntü gayet akıcı bir şekilde çalışıyor. Üzerinde Android olmasının bize sağladığı bir sürü avantaj var. Google Play Store'a girip istediğimiz uygulamayı indirip cihaza yeni özellikler ekleyebiliyoruz. Mesela Spotify'ı indirip müzik dinlemek için de kullanabiliriz. Projeksiyonun menüsü oldukça sade ve kullanımı bayağı kolay. Kumandası da kızılötesi olmasına rağmen, yani Bluetooth kumanda olmamasına rağmen ters çevirerek bastığımda bile çok rahatlıkla algılayabiliyor. Buna da çok şaşırdım. Bazı insanlar klavye ve mouse'u tercih edebiliyor. Çünkü işte YouTube'a bir şey yazarken kumandadan yazmak bazen insanı sinir edebiliyor. Hem kablolu hem kablosuz klavye mouse bağlayabildiğimiz gibi cihazın Bluetooth özelliği sayesinde Bluetooth klavye, Bluetooth mouse, hatta Bluetooth kulaklık, hoparlör, ses sistemi gibi şeyleri de cihaza kablosuz olarak bağlayıp çalıştırabiliyoruz. Bu da bayağı hoşuma gitti. Çünkü benim daha önce kullandığım projeksiyonda Blitzwolf, onun da incelemesini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Onda herhangi bir bağlantı yoktu. HDMI üzerinden görüntü verebiliyorduk. Bir de sadece ses çıkışı vardı. Ona da yine kablolu bir şekilde hoparlörlerimi bağlamam gerekiyordu. Ben bu sorunu çözmek için Apple TV alıp bağlamıştım. Uzaktan görüntüyü aktarıyordum. Bir de Bluetooth alıcısı bağlamıştım ses sistemime. Yani görüntüyü Apple TV üzerinden aktarırken sesi de Bluetooth üzerinden başka bir hoparlöre aktarıp kullanıyordum. Bu kadar karmaşaya ve masrafa girmek istemiyorsanız üzerinde Android olan bu cihaz gerçekten ekonomik ve devasa büyüklükteki diğer projeksiyonlar kadar güzel görüntü ve ışık veriyor. Yine Android ve Wi-Fi'nin birlikte olmasının güzel yanlarından bir tanesi hem iOS hem Android cihazlarda ekran paylaşımı yapabiliyoruz. Yani cep telefonundaki görüntüyü anında karşı tarafa aktarabiliyorum. Dediğim gibi bu tip işler için alınması gereken ekstra cihazlar var. Buna da ihtiyaç kalmıyor.
Dikkatimi çeken diğer şeylerden bir tanesi de fan sesi. Benim projeksiyon kullanırken en çok sevmediğim özellik fan sesinin yüksek olması. Mesela yine daha önce kullandığım projeksiyonun fan sesi tavana yakın olmasına rağmen kulağıma geliyor. Onu bastırmak için 5+1 ses sistemini sonuna kadar açmam gerekiyor. Ama bunu direkt yanımdayken bile film izledim. Rahatsız edecek kadar bir sesi yok. Evet, fan sesi belli oluyor ama küçük bir kulaklık bile taksanız ya da sesini biraz açsanız fan sesini duymuyorsunuz. Bu da gayet güzel. Genellikle olumlu şeylerinden bahsettim. Bir de olumsuz şeylerinden bahsedeyim. Yanında herhangi bir aksesuar çıkmıyor. Onu söylemiştim. Yine tripod girişi var demiştim ama böyle küçük ayarlanabilir bir ayak olsaydı, mesela şöyle çapraz duran bir yerde de boyunu, bakış açısını ayarlayabilseydik, o da gayet şık olurdu ve güzel olurdu. Yine ek olarak Android 6'da kalmış olması ve RAM'inin 1 GB olması da eleştirebileceğim noktalardan bir tanesi. Ama bu fiyata, yani akılsız projeksiyon fiyatına akıllı projeksiyon veriyorlar ve menüleri kullanışlı, gayet rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Görüntü kalitesini gerçekten beğendim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Cihazla ilgili daha fazla teknik detaya ulaşmak istiyorsan satın aldığım linki de açıklamalar kısmında paylaştım. Linkle beraber bir indirim kuponu da paylaşacağım. O indirim kuponuyla beraber bir miktar daha ucuza alabileceksin. Eğer kanalımı ilk defa bu videoyla birlikte gördüysen diğer videolarımda ilgini çekebilir. Onlara da göz atabilirsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostum. Kendine çok iyi bak. İyi ki varsın. Projeksiyonun arkasındaysa 4 tane girişimiz bulunuyor. Bunlardan bir tane projeksiyonun arkasındaysa 4 tane ses çıkışı diyelim ya. Projeksiyonun arkasında 4 tane giriş değil ya, ne diyelim buna? 4 tane port var. 4 tane bağlantı noktası var. Tamam. 4 tane bağlantı noktası. Girişi, HDMI girişi değil, çıkışı ya. Çok giriş çıkışa çok takıldık. Ya Hayır, HDMI güç HDMI girişi. Evet. Çıkış değil. USB hem giriş hem çıkış. HDMI'den çıkış alabilir miyiz acaba? Yok, dur. Başka Karıştırma. bir konusuna bağlayıp konusuna kaldırırız. Bundaki Android cihazın arkasını niye söylemedim lan? Cihazın arkasındaysa. Cihazın arkası, Allah Allah ya, iyice. Cihazın arkasında 4 tane giriş çıkış portu bulunuyor. Bunlar güç girişi, HDMI çıkışı. Giriş miydi lan o? Ya arkadaş ne? Şimdi yüzüm yamuldu, gülmekten kaldı. Yanaklarım böyle kaldı. Tamam, hiç girişe çıkışa girmeyeceğim. Kulaklık. Cihazın arkasındaysa 4 tane giriş mi çıkış mı karar veremediğimiz şey var. Bunlardan 3'ü giriş miydi Macit? Neydi? Bir tek kulaklık mı çıkıştı? Öyleymiş arkadaşlar. 4 tane şey var. Aha burada bak, 4 tane. Onları Macit'e anlatsın. Macit sen yaz oraya. Benim kafam karıştı. Giriş mi çıkış mı, ne oluyor ne oluyor? Okları çıkaracağım orada. Sen şey yap. Yani bunlar bayağı işe yarayacak herhalde. Öyle görünüyor. 1080p bu arada. Full HD. Bari işe yarayacak bir şeyler söyleyeyim.